Merhaba, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki savaş senaryosuna hoş geldiniz. Öncelikle iki ülkede NATO müttefikleri olmalarına rağmen bir sorun yaşadılar ve bu sorun Arnavutluk'un Türkiye üzerinde insansız hava araçlarıyla keşif ve istihbarat toplamasıydı. Derken bu İHA'ları hemen tespit edip düşüren Türkiye, Arnavutluk'a adeta bir ultimatom vermişti. Ardından şöyle bir açıklama geldi Türkiye'den. Arnavutluk'a sesleniyoruz. Bu İHA'ları topraklarımıza sürmenizden dolayı sizi sert bir dille uyarıyoruz dedi ve yaşanan olayı düşmanca eylem olarak nitelendirerek Arnavutluk hükümetinden özür ve tazminat talep etti. Arnavutluk yönetimi ise Türkiye'yi saldırganlıkla suçladı ve ordusunu yüksek alarma geçirdi. Avrupa Birliği ve NATO iki müttefik ülkeyi itidale yani barışa davet etse de her iki tarafın halkı arasında milliyetçi duygular kabarmaya başlamıştı. Türkiye'dekiler intikam istiyoruz şeklinde çağrılar yaparken Arnavutluk halkı ise savaşa varız sloganları atıyordu. Derken bu taleplere her iki ülkede dayanamadı ve birbirlerine savaş ilan ettiler. Türkiye bu arada Kosova ile büyük bir müttefiklik antlaşması yaptı ve birbirlerinin hava sahalarını kullanma anlaşması yaptılar. Böylece Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı filosu Bulgaristan üzerinden Kosova'ya iniş yaptı. Türkiye uçaklarını savaşa hazır halde bulundurmak istiyordu. Bu sebeple Kosova'ya çok sayıda insansız hava aracı ve savaş uçaklarının büyük bir kısmını gönderdi. Türk uçakları burada bulunduğu sırada Arnavutluk Yunanistan'ı savaşa girmesi için kışkırtmaya başladı ve ona bir mektup gönderdi. Bu mektupta şunlar yazıyordu: Sayın Yunanistan, acil olarak bizim yanımızda yer alın ve ortak düşmanımız Türkiye'ye karşı birlik olalım dedi. Bunun üzerine Yunanistan'dan karşı cevap olarak şu geldi: Savaşa direkt olarak katılamayız fakat askeri malzeme konusunda yardım gönderebilirim ve Avrupa Birliği'ni de size yardım etmesi konusunda ikna edebilirim diyordu. Bu konuşmalar yaşandığı sırada Türkiye harekete geçti ve Kosova'da bulunan savaş uçaklarını Arnavutluğu bombalaması yönünde canlandırdı. Türkiye böylece Arnavutluğu hava bombardımanına tutmaya başladı. Ülkenin her yerinde Türk uçakları adeta dans ediyordu. Arnavutluk ise elinde bulunan az sayıda savaş uçağını kaldırdı ve Türk uçaklarına karşı koymaya çalışıyordu. Dakikalar süren gergin havadan havaya manevralar sonucunda bir Türk F-16'sı bir Arnavutluk savaş uçağına kilitlendi ve ateş açtı. Böylece Arnavutluk'un savaş uçağı vurularak düştü. Pilotun ise paraşütle atladığı rapor edildi. Bu olay artık diplomatik yolların tamamen kapanmasına neden oldu ve Türkiye ile Arnavutluk resmen savaş pozisyonuna geçti. Yunanlar bu arada Arnavutluk'a hava savunma sistemi gönderdiler. Yunanistan'ın bu desteği sayesinde hava savunmaları eline alan Arnavutluk bunları aktif hale getirdi ve ardından bazı Türk uçaklarını düşürmeyi başardı. Bu sırada Kosova'daki Türk askeri üssünde bulunan Siper hava savunma sistemini ise Türkiye aktif hale getirdi ve anında havada uçan Arnavut uçaklarının bir kısmını vurarak düşürdü. Fakat bu arada Türkiye'nin hava savunma sistemleri büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Bu sırada Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'deki uluslararası karasuları kullanarak Arnavutluk kıyılarına ulaştı. Böylece Arnavutluk'taki önemli limanlar olan Durrës, Vlor ve Şengin limanları abluka altına alındı. Ayrıca Türkiye'nin gemileri Adriyatik Denizi'nde sessizce ilerleyerek Arnavutluk'un deniz lojistiğini sekteye uğratmayı başardı. Yani artık bu sayede Arnavutluk'a herhangi bir deniz yardımı ulaşamayacaktı. Fakat bu arada Arnavutluk ise karadan havaya füzeleriyle Türk deniz unsurlarına saldırmaya başladı. Bu arada Yunanistan doğrudan bir müdahalede bulunmasa da Arnavutluk'a istihbarat ve silah desteği sağlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin ülkeleri ise Türkiye ve Arnavutluk'a savaşın sonlandırılması için diplomatik baskı uyguluyordu. Fakat savaş bitecek gibi durmuyordu. Derken çok geçmeyecekti ki Türkiye, Kosova'ya ayrı ayrı olacak şekilde 100.000 civarında bir askeri güç kullanarak gönderdi. Türkiye burada hava ve deniz üstünlüğünü sağladıktan sonra Bordo Bereliler ve deniz piyadelerini kullanarak özel operasyonlara başladı. Kosova sınırı üzerinden Bordo Bereli timini, Adriyatik Denizi üzerinden de deniz piyadelerini ileri süren Türkiye'nin hedefi Arnavutluk'un başkenti Tiran'a yakın bazı stratejik noktaları ele geçirmekti. Derken Türk birlikleri Arnavutluk'un deniz sınırı karakollarını ele geçirmeye başladı. Arnavutluk ordusu dağlık arazi avantajını kullanarak direniş gösterse de Türk özel kuvvetlerinin gece operasyonları sonucunda Arnavutluk'un kuzey sınırları ve deniz sınırları Türk ordusunun kontrolüne geçmeye başladı. Bu sırada Arnavutluk ABD ve Avrupa'dan askeri yardımlar talep etti. ABD bölgedeki gerginliği arttırmamak adına
savaşlarına doğrudan müdahale etmese de Arnavutluğa akıllı mühimmat, tank savar füzeleri ve hava savunma sistemleri göndererek Türkiye'nin ilerleyişini yavaşlatmaya çalıştı. Türkiye, Arnavutluğun askeri altyapısını hedef almak için daha önce Kosova'ya getirdiği Bora ve Som füzelerini kullanarak Tiran'daki askeri karargahları vurdu. Türkiye'nin bu saldırıları sonucunda Arnavutluğun savaş kabiliyeti ciddi şekilde azalmaya başladı. Bu noktada Avrupa Birliği ve NATO'dan bazı ülkeler Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladılar. Türkiye ise bu ambargolara karşılık olarak Avrupa'ya topraklarından geçen doğal gaz sevkiyatını azaltacağını duyurdu. Bunun üzerine Avrupa ekonomileri enerji krizine girmemek adına Türkiye ile tekrar diplomasi kurmaya çalışsa da Türkiye'nin Batı karşısındaki duruşu sertleşmişti ve yumuşamıyordu. Türkiye, Çin ve Rusya ile yeni ticaret antlaşmaları yaparak ekonomik savaşta Batı'ya karşı direnmeye başladı. Bu sırada Türkiye'nin Arnavutluğun kuzey bölgelerinde ilerleyişini sürdürürken NATO içindeki kriz derinleşiyordu. Arnavutluk, NATO'nun 5. maddesini devreye sokarak bir NATO üyesine saldırı olduğunu ve tüm ittifakın kendisini savunması gerektiğini ilan etti. Ancak Türkiye'de bir NATO üyesi olduğundan ittifak içinde ciddi bir bölünme yaşanmıştı. Bu arada Türkiye'nin en büyük askeri harekatlarından biri olacak olan Adriyatik çıkartması gerçekleşiyordu. Türk Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar çıkartma gemilerini kullanarak büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Böylece deniz kıyıları üzerinden ilerleyişlerini çok hızlandıran Türkiye, Arnavutluğun Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırlarıyla bağlantısını tamamen kesmeyi başardı. Bu sırada ABD Başkanı Türkiye'ye derhal geri çekilme çağrısı yaptı. Aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalesi gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye ise Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını koruma hakkı olduğunu duyurdu. Fakat gerilimin daha da tırmanmaması için şimdilik saldırıları ve ilerleyişleri durdurma kararı aldı. Fakat aradan geçen sessiz bir 3 aylık sürenin ardından Türkiye'nin kontrolünde olduğu bölgelerde şiddetli patlamalar meydana gelmeye başladı. Ardından Türkiye mecburi olarak savunma hakkını kullandı ve savunma girişimlerine başladı. Arnavutluğun hakimiyetinde olduğu topraklardan devamlı olarak havan topu ve füzeler düşüyordu. Türkiye, Kosova'daki hava savunma sistemini tekrar aktif hale getirdi ve bu düşen havan toplarını başarıyla düşürmeyi başardı. Savaş daha fazla uzayamazdı ve Türkiye Arnavutluğa barış yapma çağrısında bulundu. Arnavutluk bunu kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü eğer reddederse bütün topraklarının gitme ihtimali oldukça fazlaydı. Bu yüzden kabul etti. ABD ve Avrupa Türkiye'nin bu yeni konumunu kabullenmek zorunda kaldı ve Batı dünyası Türkiye ile yeni bir ilişki inşa etmek için diplomatik adımlar atmaya başladı.